乗員、所定の配置についてください。見学をされる方は係員の指示に従い、安全な場所へ。Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Japonya'da, Tokyo'da turist gibi bir gün geçireceğiz. Bunu göstereceğim. Şu anda Yokohama'dayız. Arkamdaki Gundam abinin oynama vakti geldi. Gundam Factory'deyiz. Oynama vakti geldi. Oynasın bakalım. Öyle bu abim yarım saatte 45 dakikada bir oynuyor. Üstlere de çıkılıyor fakat bütün günün rezervasyonları doluydu. İnanılmaz ya, tam Japon işi. Tam Japon işi, tam. Anca Japonya'da görebilirsiniz. Böyle bir denizin ortasındayız ama adamlar böyle turistik bir yer yapmışlar. İnsanlar geliyor. Fiyat 1600 yen, 10 dolara geliyorsun burada. Bir şeyler çıkıyor. Geliyor. Geldi. Bayağı heybetliymiş ha. Bayağı oynuyor bu. Bayağı oynuyor. Bayağı diz çöktü ya. F00 sadece Japonya'da görebileceğimiz bir durum ya. İnanılmaz. Bunu paraya dökmüşler. Deli gibi insanlar geliyor. Hediyelik eşya alıyor. Şimdi Gundam'ın laboratuvarına geldik. Bak içeride nasıl muhabbet dönüyormuş. Bunlar da bu şekilde minyatürde göstermişler. Anı köşemize şöyle bir şey yazdım. İnsanlar toplandı, yine bir şey olacak. Bu aralar bunlardan iyice artmaya başladı. Her istasyona birkaç tane koymaya başlamışlar. İçerisinde oturuyorsunuz, ya dinlenebiliyorsunuz ya çalışabiliyorsunuz. Böyle ne kadarmış? 15 dakikası 275 yen. Bununla ilgili Ueno'da bir videom var. Onu da açın izleyin arkadaşlar. Oy kullandığım video. Orada da var. Japonya güzellikleri işte. Hadi gidelim. Şu anda Ginza'dayız. Ginza'da Japonca söyledim. Itamae diye bir yere geldik. Böyle elinde abiler sushi yapıyor. Direkt önünüze koyuyor. Siz de yiyorsunuz. Şu anda abim o havyarı çıkardı. Havyarı koyuyor şu anda. Havyar geldi direkt pilavın üzerine. Şurada da yosun yaprakları varmış. Her şey düzenli ya. Tak koyuyorlar. Bunlar 40 yıllık sushici abi. En arkada büyük kovanın içerisinde pilavları var. Direkt al kardeş dedi, al gözüm doysun ye. Şimdi havyar, somon, bu çiğ olması lazım. Üzerinde wasabimiz var ve setimiz böyle. Şimdi abim Kaliforniyaları hazırlıyor. Birkaç tane daha gelecek. Güzel bir ortam ya. Bu gelirsiniz bu Ginza'da, bu Itamae'ye gelin. Shinjuku'da da vardı. Orası biraz daha böyle el ayak altı olmuş durumda. Masamız şenleniyor. Kaliforniya rolllar da geldi. Ufak. Bir de yan tarafta böyle ışık var. Maşallah hepsi çiğ. Abimlerin yüzü gülüyor ya. Şu anda hareketlilik yok ya. Yüzlere bakar mısınız? Çok tatlı gözüküyorlar. Hadi bize afiyet olsun. Çiğ balık.
somon kesiyor. Küçücük tartısında tarttı. Tuna balıklı. Şu da benim. Avokadolu, tunalı, munalı böyle havyanlı bir şey geliyor, set geliyor. Hey. Erman, arıyorsunuz. Av da bana geldi. Hoppala. Oo, sıcacık ya. Yemekte böyle bir yumurta. Yumurta biraz bir şey bozmuş olabilir ama şu şekilde çok güzel gözüküyor ya. Somon, ufacık balık yumurtaları, avokado. Olmazsa olmaz bu wasabi. Yani şu wasabi yiyince kafadan ömrüme 2 sene eklendi. Karidesli çorbamız da geldi. Bu zaten bir set. Şöyle şu üçlü bir set. Fiyatı da 14-15 dolara geliyor ama yiyorsunuz yani. Harbi yediğinizin farkına varıyorsunuz. Gelirseniz bu Itamaya'ya, özellikle bu Ginza'daki yere uğrayın. Sonra abi sanat eseri yaptı abi ya. Şu anda yürüyerek Tokyo istasyonundan çıktık. Shinbashi'ye geldik. Shinbashi'den de aha da bu Yurikocho istasyonuna geldik. Şu anda tam iş çıkışı. Etrafta günün yorgunluğunu atmak için buharın altına giren insanlar. Buralar işliyor. Olur da gelirseniz bu Shibuya beni andı. Shinbashi'ye gelin, Ginza'ya gelin. Akşam vakti bu sokakların aralarında falan yürüyün. Şu anda meşhur o Ginza'nın saat kulesinin olduğu yerdeyiz. Bakın burada Seiko var. Ginza'nın en meşhur yeri burası. Seiko bir Japon saatçi bir firmanın yeri. Burası meşhur. Tam böyle karşıda Nissan'ın yeri var. Buraları komple gezin. Yukarılara falan çıkın. Kahve falan için. O zenginlik havasını tadın. Ya şu inşaat muhabbetini gerçekten Japonlarda hastayım ya. Bakın şöyle bir binayı adamlar resmen ağ örmüş. Hiçbir şekilde dışarıya bir şey taşmıyor. Güvenlik önlemine bak. Kaplamışlar binayı. Şu içeriye bir gidelim. Şunu bir deneyelim abi. Bir test sürüşü yapalım. Oh. Hello. Dayı buna bir oturalım ya. GTR. İşte şu Smoky Nagata abimle böyle bir GTR sürmek istiyorum ya. Tam Tokyo Drift ya. Buna bakınca arka planda Tokyo Drift müziği çalıyor. Burada da bir 2057'de yaşadığınızın hissini veren bir araba var. Abi bizdeki TOG'un sistemine benziyor. Bakar mısın? İnanılmaz. Bu satılıyor mu şu anda ya? Ben böyle bir araba daha önce görmedim. Nasıl bir şey böyle? Max Out bilmem ne. Bu nasıl bir araba böyle ya? GTR'ın içine oturduk. Alacağız bunu. YouTuber'lık böyle bir şey. Arabada oturmuyorsun hissi veriyor ya. Böyle sanki böyle başka bir şeyde oturuyormuşsun hissi veriyor. Fiyatı 21 milyon yen. İçine bir bakalım dedik, bakalım. Abi bize içini açsa. Doğru. İçi de böyle bir şey. Ne güzel. İnsanın şuraya dokunası geliyor sürekli. Tsunemi Aoyama. Meşhur o Ginza'nın pahalı yerlerinde, caddesinde yürüyoruz. Sağlı sollu bayağı pahalı arabalar var. Bunlar şu anda iş üstünde arkadaşlar.
Ya birisinin kızı çocuğu gelmiş, bir şeyler alıyor. Ya birisi iş olsun diye gelmiş. Pahalı arabalar sağda ve solda. Şöyle zaten arabaları şu taraflarda Tokyo civarında görürseniz bilin ki herkes iş üstünde. Şimdi burada bir tepede güzel bir rooftop gibi bir yer vardı. Ginza 6 galiba şurasıydı. Onun tepesine çıkılıyordu. Oraya bir çıkalım. İncecik bir yapı. En üstünde abim. Ginza 6'in binasının en üstüne çıktık. Gelirseniz en üste çıkın. Çok güzel bir manzara var. Gündüz vakti de ayrı. Gecesi de ayrı. İnsanın şurada paraşütle uçası geliyor ya. Tokyo'da olduğunuzu hissettiriyor vallahi. Yani burada mutlu bir aile tablosu. Tokyo'da Ginza'da dolanıyoruz. Sigara içme alanına bakın. İçerisi duman altı. Burada meydan. Toplanıyorlar. Eski bir tren var burada lokomotif şeklinde. Şık bir Japon genci. Mankenlikten yeni çıkmış. Güzel yerler. Çoğunlukla etrafta yeme alanları var. Şu anda Shimbashi istasyonunun oralardayız. Çoğunlukla yeme. Böyle bar tarzı bir yer bakıyoruz. Bir şeyler oturalım içelim de o yönden biraz zayıf buralar. Ama yeme içme bakımından bir hayli çeşit var. Bakın her yer dolu. Her yer. Şuralar, 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 şuralar. Lamba, trafik lambası yok. Şöyle bir upuzun hareketli bir cadde var. Japon ablamızın eşliğinde. Burada sokaklarda insanlar kafe barlara davet ediyorlar. Diğer yerlere göre bir tık daha alt. Bir tık değil, 2 tık daha alt. Yine mekanlarda insanlar var. Sağlı sollu böyle göz barlar falan var ama daha az o tarz yerlere göre. Koreli bir kız olması lazım. Shinjuku'da adım başı vardı. Burada bir tane var. Paçinkolar. Aha, sigara içme alanları var. Şöyle bir yere sigara içme alanı yapmışlar. Kutu gibi. Giriyorsun, sigaranı içiyorsun. İlginç. Pool diyor. Yapalım. Böyle bir yer. İlginç ya. Harbiden ilginç. Yani yapmaya da bilirlerdi ama adamlar demek ki böyle bir şey düşünmüşler, ihtiyaç duymuşlar. Var. Kız barı. Karlar da işliyor. Shimbashi, Tokyo ve çevresi. Ginza'yı da katabiliriz. Artı 18 mekanlar bayağı varmış burada. Böyle davet ediyorlar. Abim aldı götürdü. Göz barın afişine bakın. Do or do. Ya yap ya yap. Tam böyle Japon işi ya. Zaten bu arada sokaklarda eski Japonlar var ya. Diğerler hep böyle Çinlere, Minlere vesaire ayrılmış. Öyle güzel bir mekana oturduk. Bira söyledik. Bu yanda enteresan bir şeyler geldi. Anlamadım de ama tadı fena değil. Bir şeyin çiğ versiyonu. Eğlenen Japonlar. Günü kapkara bira eşliğinde bitireceğiz. Şu anda saat 5.30'a geliyor. Mekanın tatlılığına bak ya. Şapkam uçacak. Son video efsane olmuş by the way. Teşekkürler.
Hava çok güzel. Hava inanılmaz güzel. Tam böyle yayınlık hava. Dışarıda böyle gezeceksin saatlerce. Ama bakın size şu storage'ları göstereyim. Sokağın güzelliğine bak. Bakın şu Hello Kitty'li storage'lar var ya. Bunlara insanlar fazla malzemelerini koyuyor. Şöyle bir tane araba alacağım ya. Kutu gibi. Şu Suzuki'nin arabalarının hastayım. Kutu gibi oluyorlar ya. Aman buraya ev yapacaklar galiba. Buraya ev yapacaklar. Hemen bir anime sahnesi. Dur. Hemen bir anime sahnesi göstereyim size. Ya ben Japonya'yı sevip de anime sevmeyen belki benim gibidir. 2010 havadan sonra ben bıraktım. Hangi animeleri izliyorsunuz? Bakın şu karşıki binanın tepesinde 3 tane küçücük ev var. Yan yana koymuşlar. Bak kimse konuşmuyor. Şurada herhalde bir 10 kişi varız aynı yerde. İnsan sıkıntıya girer abi. 10 dakika böyle bekle karşıdan karşıya geçmek için. Arkamda bir aile var. Çocuklarıyla böyle gülücük saçıyor etrafa. Ama biz dayanamıyoruz. Biz Türk'üz abi. Ben 10 dakika burada bekleyince kafayı yiyorum. Böyle şükür ya. Oh be. Bir, iki, üç, 4. Şurada 8 tane oda var. Bunları görünce böyle klostrofobi insanın geliyor. Bak şuraya bir tane Ikodatte House dikecekler. Yolculuk nereye Cem Reis? Valla yürüyoruz. Biraz canım bugün yürümek istedi. Hava da güzel. Herkesin evinde, evinin önünde istisnasız çiçek böcek var. Ama burada bir bu ne? Kuaför. Ses yok ya sokaklarda. En hareketli zaman dilimi şu anda. Şu kıç kıça yaşıyorlar. Bakın şu karşıdaki apartmanın en üstünde kaç tane küçük yer var öyle ya. Bak şurası 10 metrekare bile değildir ha. 4, 8, 12 tane yuh. Tam bir bakmak istiyorum bir saniye. 1, 2. Aa burada nasıl 12 tane daire olabilir ya? Ha, şurada 12 tane daire var. Bak 10 metrekare bile değildir burası. Şurada da bu aralar her yerde bir inşaat görüyorum ya. Hiç durmuyorlar baba. Sürekli bir ev yapıyor. Sürekli ya. Adamların merdiven sistemine bak. Tak 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 tak. Bak yakında buraya da dikerler bir şey. Aslında akşam vakti yürüyeceksin buralarda ki sokakların zevki çıksın. Loş bir ortam oluyor. Sessizlik oluyor. Her yer, her evde insan var. Onu biliyorsun ama inanılmaz bir sessizlik oluyor. Bir de başına da bir iş gelmeyeceğini biliyorsun ya. Acayip rahatlatıyor. Bak şu anda sessiz konuşuyorum. Ortancalar. Yolun ortasında dursam ne olur? İncin top oynuyor zaten. Bir Tokyo filmdeki gibi mi arabalar filan? Aynen öyle. Aynen. Aa, Netflix'ten konu açılmıştı. Bakın şuradan size bir sokağa sok. Sanat eserini göstereceğim size. Bak sesim nasıl değişti. Yalıtımı görüyorsunuz değil mi? İki binayı böyle yan yana koyduklarında. Bak şu sanat eseri mesela. Sağdaki bu abimin yaptığı bonsai sanat eseri ya. Ne güzel ya. Böyle bir yerde yaşamak istiyorum ben. İleride Hokkaido'da. Burada da bir inşaat var. Japonya'da keko benzeri herifler var mı? Ya şu bonsailere hastayım. Bunlara biraz bakmak istiyorum. Keko çok.
Japon kekoları meşhur, akşam vakti hareketli yerlerde cirit atarlar, kızlara yazarlar. Bina reklamı gördüm. Ne kadar? 30 milyon yene 4+1 67 metrekare ev veriyorlar Tokyo'da. Bana bayağı ucuz geldi. Ulan bir eşime gösterdim. Dedi bina eski. Bak şu görüntü imkansız ya, kaçacak şimdi benden. Bak 2'dir kedi görüyoruz arkadaşlar. Ben Getto'ya mı geldim Tokyo'nun, anlamadım. Buralar güzel yerler ama Psu, nereye gidiyorsun, gel. Ne bunlar hep korkuyor ya. İleride bir tane daha mı? O ileride 2 tane daha var. Köpek mi lan o, ne öyle, ne kadar büyük bir kedi o. Aslında şu ana yola yakın bir kafe açacaksın. Emekli edeceksin kendini. Oh ne güzel be. Vallahi bu yerlerde evet tek tük görüyorum bazen. Olabilir ama buralardaki insanlar genellikle çalıştığı için, işe güce gittiği için işler mi bilemiyorum. Biraz popülaritesi artarsa olabilir. Biz geçen gün öyle sokak arasında bir yere gittik. Google'dan bulmuştum. Yorumları, puanı filan iyiydi. Yani siyah bir tane bira içeceğim diye 1 saat yol gittim. Sağdakiler yakılabilir olarak ayırıyorsunuz. Her gün gelip alıyorlar. Bunlar ne baboş? Bunlar da herhalde plastik tarzı şeyler olması lazım. Bunların alım günleri bir tık farklı. Ve evinizin önünde çöp olmasını istiyorsanız kiralar da bir tık artıyor. Haberiniz olsun. Bak işçilik abi, böyle mesela ara sokakta bir yer. Bunu adam kesmeye de bilir. Bu kadar güzel hale getirmeye de bilir. Ama uğraşmış 3 tane ağacı böyle sanat eseri gibi yapmış. Oğlum tren nereden geliyor? Ulan korktum bir an lan. Vallahi korktum, dedim buradan mı geliyor? Sigara satıyorlar. Ne kadarmış? 3 dolar, 4 dolar. Evet, böyle sigara satan yerler var. Kartla martla herhalde alınıyor mu? Hiç tecrübem olmadığı için bilemiyorum. Kısa Marlboro Light 4 dolar. Neredeyse 1 saat çalışıp 2 tane Marlboro Light alabilirsiniz. O şeye denk geliyor. Önemli ana tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. Japonya'da sokakta kedi görüyorsunuz ve bu milli piyangodan böyle jackpot gibi bir şey vurmanız demek. Bak şu imkansız, şu görüntü imkansız bak. Tüm Japonya'yı gezseniz toplasan en az 3 kere 5 kere göreceğiniz bir durum bu. Bisiklet turundan çok etkilendim. Pek bisiklet sürmezdim ama şimdi gelecekte ufak bir tur yapmayı planlıyorum. Valla benim de uzun tur yolculuğum yoktu. Burası neresi böyle ha? Burası ramenci mi ne burası? Enteresan bak. 2 tane masası var. Var mıydı burada? Geliyor mu? Vallahi geliyor. Tamam. Ya var mı diye kontrol ettim. Kızlar sarışın erkek seviyormuş. Kızlar sarışın erkek seviyor. YouTube'da çok zaman ayırmak gerekiyor tek iş babında. Korktum ya. Sessiz, sakin. Ben zaten yani insanların birbirini rahatsız etmediği böyle bir ortamda yaşamak istiyorum. Ben Türkiye'de belli bir süre Esenyurt'ta, Bağcılar'da yaşamış biri olarak kendime zaman ayırmak istiyorum. Bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Mesela benim canım kitap okumak istiyor ama her yerden öyle bir ses geldiği için, gürültü geldiği için okuyamıyorum arkadaş. Bunlar hep dezavantaj. Mesela şöyle bir ortamda evin üst katındasın, kitap okuyorsun. Pencereyi açıyorsun. Güneş batmış. Düşünürken bile zihnen tatmin oldum. Türkiye'de ne iş yapıyordun abi? Türkiye'de benim en son işim, ben turizmciyim. Okulu da turizm üzerine okudum. Otellerde çalıştım. Yaklaşık 16 yaşımdan 26 yaşına kadar 10 sene otelde çalıştım. İşte garsondur, kattır, şuydu buydu. En son garsonluktan terfi ettim. Resepsiyona. Ön büro, resepsiyon. Baktık müdür olacağız. Tam o dönemlerim. Yola sırt çantalıyla çıkmayayım mı dönemlerim işte. En sonunda baktım olacak gibi değil. Vurduk kendimizi yollara. Hiç orada komşularda ses problemi yaşadın mı? Bir kere öyle bir muhabbetimiz oldu. O da yandaki komşudan kaynaklı. Kadının bir arkadaşı geldi, erkek arkadaşı. Bir gün böyle bir patırtı gürültü ses. 2 gün patırtı gürültü ses. Tabii bu anormal olduğu için Japonya'da ben böyle bir kıllandım. 3. gün rahatsız olmaya başladım. Bir de gece yapıyor bunu. Böyle 11-12 gibi başlıyor. 2-3'e kadar sürüyor. Bağırıyorlar işte, televizyonun sesini açıyorlar. Müzik açıyorlar. Kim bilir ne yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. O saatte zaten bir Japon rahatsız ediyorsa başka birini,
öyle bir gürültü varsa o Japon değildir. Çakma Japondur. Eşime söyledim. Eşim dedi ki bekle. Bu apartmanın işte bir şirket var. Şirketi aradık. Böyle. Bak o da enteresan aslında. Şirketi aradık. Dedik ki böyle yanımızda. Bak komşuculuğun olmayışına bak. Normalde ben gidip konuşacaktım. Çünkü bayağı sinir bozucuydu. Kafayı yiyordum çünkü. Ama eşim beni durdurdu. Dedi şirketi arayalım. Aradık. Bak yollara sular falan koymuşlar. Şirket dedi ki tamam kusura bakmayın biz onlara bir tane uyarı kağıdı göndereceğiz. Sizin dairenizin adını yazmayacağız. Daha gece vakti sakin olmalarını isteyeceğiz. Harbiden de gönderdiler. Fakat sonra ne oldu? Yaklaşık bir hafta sonra aynı kağıttan bize geldi. Aynı o kağıttan bize geldi. Nasıl çözdüyse ya zaten ya 3 tane seçenek var. Ya sağındaki, ya solundaki, ya aşağısındaki. Herhalde beni gaykokujin gördü. Dedi kesin bu beni şikayet etmiştir. Kere falan çöp atarken denk geldik. Dedim ben gideceğim, konuşacağım. Yine eşim durdurdu. Ondan sonra ses kesildi. Erkek arkadaşı gelmedi mi? Ne oldu? Böyle bir kadının hayatına müdahale ettik. Sonradan taşındı galiba onlar ya. Şöyle gidelim. Bir tık böyle aydınlığa çıkalım. Bak adam bir dairede oturuyor. Sesi ta buraya geliyor. Düşün yanındaki adam, orada yaşayan adam nasıl rahatsız oluyordur. Bak bu tarz sağımdaki evlerin izolasyonu çok kötü ya. Tamam fiyatı büyük ihtimal tahmin edebiliyorum ki buranın yani bir odanın fiyatı büyük ihtimal $300 civarında, 350, 400, 300 dolar civarında bir şeydir. Dayı kilitsiz bisiklet var mı? Bir tane alalım gidelim. Geçen Hype senden bahsetti ama duyamadım. Neydi olay? Sanırım Japonya'ya gelecekmiş. İkidir benim videoları izliyordu işte o otel muhabbetinden. En son kuzenim mesaj attı. Dedi kalk seni izliyor işte 17.000 kişi. Sabah kaç? 5.30 muydu? 6 mıydı? Ben bir kalktım onun DC'sinden şeye yazdım. Moderatöre yazdım. Beni yayına aldılar. Yayında konuştuk yani kısacası. Mia filan geldi. Olay şu, dil okuluna geleceğim. Ben de 3 aylık dil okulu artı konaklama. $2.900 civarlarında kurs Osaka'da. Geçen yayında hemen hemen kurs fiyatları aynı demiştin. Değer mi diye sordum. Peki Japonya'da hayvan pazarı oluyor mu? Kertenkele, yılan gibi hayvanlar satılıyor. Yok öyle şeyler yok. $2.900 ne kadar ki? 400.000 yen yapar. 3 aylık dil okulu, kalacak yer falan. Normal yani o para burada. Yani değer mi kısmını ben bilmem. Değer mi kısmına sen karar vereceksin. Bunu sen ne diye bakıyorsun? Okula gideceksin 3 aylık. Ondan sonra ne bekliyorsun? Kızlar hemen saçını düzeltti bak. 3 ay kursa gitmeye sen değer mi gözüyle bakıyorsan yanlışsın bence. O ne bakmayacaksın. Hem tecrübe hem bir dil öğreniyorsun. Kendini geliştirmeye çalışıyorsun. İlerisi için sana artı yönde etki edecek bir olay. Öyle bakma. Hem maddi olarak bir zorluğun varsa ve bu para seni zorlayacaksa oraya bakıyorsan da yani böyle durumlarda çok şey kalıyorum. Arada kalıyorum ya. İşte tanımadığım için böyle yazan mesajları üzülüyorum bazen. Ha bu otomat pardon. Buradan bunlar çıkıyor. İçeride de durum içerisinde sinek avlıyor maşallah. Biri var galiba. Bir tane orada deri ayakkabılı bir şey gördüm. Ne böyle otomatlar arasıyor. Ağzını satayım incin top oynuyor. Bakın. Normal bir yerleşim yeri burası. Adam buraya $7-8 otomat koymuş. Çok kafa adamsın. Tipinden de öyle görünüyor. Sevgiler saygılar. Sağ olasın. Abi senin Japonya bisikletle gezme videonda bileklik satma olayına bayağı şaşırdım. Polis falan hiç görse ne yapar? O bileklik muhabbetlerinde yani polis değil. İşin polise düşerse sıkıntı o tür konularda. Onlardan önce durum şöyle işliyor. Bak o muhabbet de çok enteresan. Önce böyle yeşil gömlekli dayılar böyle sokak aralarında geziyorlar, tamam mı? Bizdeki böyle zabıtalara falan benziyor. Onların bir farklı bir üstleri var. Böyle mavi yelekli, montlu insanlar var. Yani polise gelene kadar sen orada böyle bir zabıta, böyle farklı bir iki tür insanla uğraşıyorsun. Onların tam adlarını bilmiyorum. Eğer işin polise düşüyorsa onun ayrı videosu var bende. Bisikletle otoyoldan gittiğim. Bir anda 5 tane araba gelir, 20 kişi gelir. Ben orada zaten polislere ters yapsam ben büyük ihtimal hapisteydim. En az 3 ay hapisteydim.
En az bak, çünkü o süreç falan inanılmaz ağır işliyor. Yok kağıttır, yok şu vesairedir derken en az 3 ay hapiste tutarlardı beni. Şu viski içtiğin küçük bar eğlenceliydi. Evet, orası enteresan, eğlenceli bir bardı da insanları o kadar gülerken görmediğim için, o kadar gülen insanın arasında olmadığım için dikkat edin. Ben fazla gülemedim. Şaşırmaktan keşke bu tarz insanların içerisine daha önce karışsaydım vesaire. Orada enteresan bir burukluk var bende aslında. Niye çarpık yürüyor? Herkes çarpık yürüyor ya. Normal yürüyen herhalde sadece benim eşim şu Japonya'da. Çok güzel tasarlamış adamlar. Bak, o konuda katılıyorum. Çok sade bir görüntüsü var ve tüm Japonya'da böyle ya. Yani burada Tokyo'da farklı, Fukushima'da farklı değil. Fukushima'da da aynı, Sendai'de de aynı. Anasını satayım, in aşağılara, Shikoku adasında da adaya gidiyorsun ya. Ya en tepeye çıkıyorsun, böyle Allah'a yakın yere çıkıyorsun. Müzeye gidiyorsun, yanında bina var, aynı böyle. Ne göstereyim? Erotik dergileri mi göstereyim? Abi animesini, mangasını okuyor. Gel babuş. Hoppala. $1,5. Dünyanın hiçbir ülkesinde saygı, düzen, eğitim, bunların herhangi bir eksik olsa boku yer o şehir. Ama Tokyo'da bunların hepsi birleştiği için sürdürüyor. Ama bu uzun süre sürmez. Acayip bir kalabalık oluyor. Tren istasyonlarında, büyük yerlerde, Shinjuku'dur, Shibuya'dır. Mesela oralarda birkaç dakika trenin gecikmesi demek insanların böyle yürüyemez hale geliyor demek oluşuyor ya. Okula gittiğim vakitlerde bak şöyle bir ana tanıklık ettim. 5 dakika Shinjuku'da tren gecikti. Dünyanın en kalabalık istasyonu. Günde 4-5 milyon kişi geçiyor. 5 dakika gecikti. Şeyden giremedik. Basıyorsun, giriyorsun. O kadar. İnanılmaz bir kalabalık var. Ve adım atacak yer yok. Çünkü o trenin gitmesi lazım. Hemen 5 saniye sonra başkasının gelmesi lazım. Anca o şekilde döndürüyor. 45 mi? Ya ben counter alacaktım ya. Neyse oraya oturalım, boş ver. 45. En az 4-5 paket yiyeceğim bunlardan. Böyle bir mayışınca, vücut böyle kan değerleri yükselince böyle bir rahatlıyorum ya. Daha böyle izlenebilirlik böyle daha böyle enteresan oluyor. Somonlu, peynirli bir tane söylemi gelsin. Bir tane yarı pişmiş gelsin. Reyhanlı. Reyhanlı çok severim. Tabii karidesten 2 tane söyleyeceğim. Bunu çok seviyorum. Bilmeyenleriniz için bu balık yumurtası, havyar, salatalık, yosun yaprağı ve içinde de pilav var. Şu soya sosundan atıyorum önce. Somon. Diğeri gelecek. Aa, bu da somon işte. Özellikle benimkini düşürmüşler. Şu Sushiro'nun kendi ürettiği wasabi. Çok atmayacaksın bunu çünkü yakıyor. Kararında atacaksın. Şu havyarlı olandan bir yiyelim. Balık yumurtalı. Özellikle ne yapıyorum biliyor musunuz? Wasabi'yi damağıma ya da dilime getirmeye çalışıyorum. Beyin hücrelerimi öyle bir açıyor ki bir anda şoklar falan geliyor. İnanılmaz, gözüm açılıyor böyle, bakış açım falan değişiyor, böyle tık 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 oluyorum. Tavsiye ederim. Karidesli olan. Şöyle bir şey. Bu da somon. Şöyle bir şey. Bizim orada Elazığlı çiğ köfteci meşhurdu. Elazığlı çiğ köfteciden de çok sevdim. Küçüklükten beri o Elazığlı çiğ köfteci bizim oralarda. Bir de 10 numara yapıyorlar. Bir de dedim bir paket çiğ köfte getirir misin? Babam da gitti aldı işte arabayla, her neyse. Eşimle bekliyoruz, tamam mı? Anasını satayım, nasıl heyecanlıyım, çiğ köfte yiyeceğim. Ben direkt çiğ köfteyi aldım paketine. Dedim eşime gel otur. Gel baboş bir otur. Açtım. Önce bir lavaşı bir çıkardım. Ama dedim önce sen bunu bir sade bir ye. Tamam mı? Japon eşimin ilk imtihanı çiğ köfteyle. Önce ağzına bir çiğ köfteyi verdim. Tabii klasik Japon şaşırması. Oh umai dedi ilk başta. Dedim sen umai ne kal? Ben de bir tane attım.
şöyle bir rahatladım. Yani sanırsın ki medeniyeti bulmuşum gibi böyle bir rahatlama oldu bende. Bir tane daha attım. Sonra acıya bandırdım. Sonra limon. Sonra lavaşa koydum. Öyle bir yedim. 6 aydır falan hatırlamıyorum. Öyle bir yedim ki 6 aydır aklıma bile gelmiyor. Ulaştırın. Deniz yoluyla şununla bununla ya da uçakla ulaştırın, daha hızlı olur. Bak size bir söyleyeyim mi? Enteresan bir iş fikri. Şu anda bir ısınmadım değil. Ama kafamda o kadar şey var ki ya inanamazsınız. Bak olabilir. Vallahi olabilir. Bir dükkana bakıyor. Nerede açacağımı falan da biliyorum. Çiğ köfte öyle gidip sağda solda falan değil. Çiğ köfteci öyle bir yerde açacaksın ki kuyruk olacak önünde. Bunu bir Japonlara falan uyarlayacaksın. Wasabili şunlu bunlu derken, turşulu falan, lahanalı falan derken bak patır patır satarım. Ulan bir hoşuma gitti bak. Ben bunu bir kafam yerine geldiğinde düşüneceğim. Zaten insanın kafasına böyle güzel fikirler kafası güzelken geliyor. Kafanda varsa yap. Ali Ertuğrul Kore'de kaymakçı açmak istiyordu. Ondan önce davrandılar. Viral oldu Kore'de ama olabilir. Kore'de kaymakçı mı? Çakal çok arkadaşlar buralarda. Yani buralarda çiğ süt emmiş. Ablam dur daha check out yapmadık. Vatana millet hayırlı olsun, şu çiğ tuna balığımızı söylüyoruz. Oğlum da çok çiğ ya. Çiğ tuna balığımız geldi. Biraz bir bakayım bir gözüm bir doysun. Hadi. Alışık değilim işte. Belki ufak alıştırmak lazım. Tabii garip geliyor. Ne bileyim, alışık olmadığımız için bana çok... Kim gülüyor lan böyle? Hesap büyük ihtimal $8 civarı bir şey tutacak. 16 tane sushi yedik. $8 civarı bir şey tutar. Güzel, enteresan bir yayın oldu benim için.